hiç farkında olmadan cüzdanımızı kontrol eden gizli bir güç olabilir mi? Gelin hep birlikte bu konuya bir dalalım. Her şey 250 yıl önce bir Fransız filozof ve evet bir sabahlıkla başladı ama bu sıradan bir sabahlık değildi. Güzel, alımlı ama bir o kadar da lanetliydi. Peki neydi bu sabahlığın hikayesi? Gelin filozof Denis Diderot'un yaşadığı bu ilginç ve bir o kadar da ders verici olaya yakından bakalım. Şimdi 1769 yılındayız. Denis Diderot'a harika, al kırmızı şık bir sabahlık hediye ediliyor. İlk başta tabii ki çok seviniyor, kim sevinmez ki? Ama bu sevinç pek de uzun sürmüyor. Yeni ve lüks sabahlığını giydiği an bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Bir anda o eski hasır sandalyesi, basit ahşap masası, duvardaki sevdiği baskılar hepsi gözüne batmaya başlıyor. Sanki o güzelim sabahlık diğer her şeyin ne kadar eski ve uyumsuz olduğunu haykırıyordu. Ve işte o an bir tüketim sarmalının içine düşüyor. Sandalyeyi değiştiriyor, masayı yeniliyor derken bir bakmış, bütün eşyalarını değiştirmiş ve sonunda kendini borç içinde buluyor. Bakın, kilit nokta tam da burası. Masum görünen tek bir yeni eşya, adeta bir memnuniyetsizlik dalgası yaratarak onu borca sürükledi. Peki bu Diderot'un kişisel bir zaafı mıydı sadece? Aslında hayır. Bu, bugün psikolojide adı konmuş bir fenomen. İşte buna Diderot etkisi diyoruz. Yani hayatınıza giren ve mevcut eşyalarınızla uyumsuz, daha üst seviye bir ürünün sizi sürekli yeni şeyler almaya iten bir tüketim sarmalı yaratması durumu. Bu terimi ilk kez 1986'da antropolog Grant McCracken ortaya atmış. Modern toplumdaki bu garip tüketim alışkanlığını Diderot'un hikayesiyle çok güzel özetlemiş. Peki neden böyle bir tuzağa düşüyoruz? İşin psikolojisi oldukça ilginç. Birincisi kimlik meselesi. Eşyalarımızın bizi yansıtan, birbiriyle uyumlu bir bütün, bir Diderot birliği oluşturmasını istiyoruz içten içe. İkincisi sosyal karşılaştırma. O yeni, havalı eşya gelince eskiler birden eski bizi temsil ediyor gibi geliyor ve her şeyi yeni bize uydurma isteği doğuyor. Tabii bu da sürekli daha fazlasını isteme döngüsünü, yani o bitmek bilmeyen tüketim arzusunu körüklüyor. Tamam, Diderot'un hikayesi ilginç ama 18. yüzyıldan bugüne ne değişti diye sorabilirsiniz. Aslında çok şey değişti ve bu etki, inanın bana, bugün çok daha güçlü ve sinsi bir şekilde hayatımızda. Mesela hiç başınıza geldi mi? Yeni bir gömlek alırsınız ve birdenbire o gömleğe uygun yeni bir pantolon, yeni ayakkabılar gerektiğini fark edersiniz. İşte bu Diderot etkisinin ta kendisi. Sizin dolabınızda, sizin hayatınızda. Modern dünyada bunun örnekleri o kadar çok ki. Mesela teknoloji ekosistemleri. Yeni bir telefon alırsınız, sonra ona uygun kulaklık, saat derken kendinizi bütün bir seti tamamlarken bulursunuz. Ya da mobilya mağazaları. Size sadece bir koltuk satmazlar, o koltuğun etrafına kurulmuş bütün bir yaşam tarzını, o mükemmel odayı satarlar. O zamansız dedikleri ceketi alırsınız, bir anda bütün eski gömlekleriniz, kemerleriniz gözünüze batar. İşte şirketler bize tek bir ürün değil, tamamlanması gereken bir kimlik satıyor. Çünkü pazarlamacılar şunu çok iyi biliyor, biz bir ürünü sadece işlevselliği için almayız. O ürünün temsil ettiği kimlik için alırız. Aslında size satılan şey yeni bir siz vaadidir ve bu strateji maalesef inanılmaz işe yarıyor. Peki bu sarmalın kölesi olmak zorunda mıyız? Hayır. İyi haber şu ki kontrolü tekrar elimize alabiliriz. Bu döngüyü kırmanın yolları var. İşte size sarmalı durdurmak için 3 pratik yöntem. Birincisi, bir çapa ürün seçin. Bu ne demek? Sevdiğiniz ama mütevazi bir eşyanızı standart olarak belirleyin. Mesela eski ama sağlam saatiniz. Yeni alacağınız her şeyin bu mütevazi parçayla uyumlu olmasını hedefleyin. Böylece çıtayı sürekli yükseltmezsiniz. İkinci adım, bir kapsül oluşturun. Özellikle giyimde çok işe yarar. Birbiriyle uyumlu, sınırlı sayıda parçadan oluşan bir gardırop belirleyin. Yeni bir şey alacaksanız bu kapsülün kurallarına uymak zorunda olsun. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, uyum testi. Bir şey almadan önce kendinize şu soruyu sorun. Bu yeni eşya yüzünden mevcut kaç tane eşyamı değiştirmek isteyeceğim? Eğer cevap birden fazlaysa alarm zilleri çalıyor demektir. O üründen uzak durun. Ve tüm bunlar bizi en başa Diderot'un o meşhur ikilemine geri götürüyor.
Bunu şuna benzetebiliriz. Yeni bir eşya almak, orkestraya harika bir müzisyen katmak gibi gelebilir. Ama çoğu zaman o yeni müzisyenin tonuna uymak için bütün bir orkestrayı yeniden akort etmeniz gerekir. İşte yeni bir eşyanın asıl maliyeti bu. Fiyat etiketinin çok ötesinde bir maliyet. Sonunda sormamız gereken soru şu: sahip olduğumuz eşyalar mı bize hizmet ediyor, yoksa biz mi onlara hizmet etmeye başladık? Diderot'un bize bıraktığı bu mirası bir sonraki alışverişinizden önce lütfen bir düşünün. Eğer Diderot etkisi üzerine bu analizimiz hoşunuza gittiyse ve belki de kendi tüketim alışkanlıklarınızı sorgulamanıza neden olduysa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu içeriği beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği verebilirsiniz. Hatta o bildirim zilini de açın ki yeni analizlerimizi kaçırmayın. Ve en önemlisi, aşağıya yorum olarak kendi Diderot etkisi hikayenizi yazın. Bakalım ne gibi sarmallara girmişiz hep birlikte. Bir sonrakinde görüşmek üzere, hoşça kalın.